Jonathan James, namı diğer Comrade. Şu soruyu kendinize sorun. Dünyanın en büyük askeri gücüne sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbine, Pentagon'a sızmak için neye ihtiyacınız var? Gözünü dünyadan ayırdı ve yukarıya, uzaya dikti. Yeni hedef NASA'ydı. Ancak mahkeme ona siber dünyada ölümden beter bir ceza verdi. Tarih dahilerle ve onların dünyayı değiştiren hikayeleriyle doludur. Ama bazı dahiler vardır ki onlar dünyayı değiştirmek yerine dünyanın en korunaklı duvarlarının arkasında ne olduğunu görmeyi tercih ederler. Bugün siber güvenlik dünyasının en parlak, en trajik hikayelerinden birine odaklanacağız. Şu soruyu kendinize sorun. Dünyanın en büyük askeri gücüne sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbine, Pentagon'a sızmak için neye ihtiyacınız var? Milyon dolarlık bütçelere mi? Yıllarca süren askeri istihbarat eğitimlerine mi? Yoksa dünyanın en gelişmiş süper bilgisayarlarına mı? Cevap bunların hiçbiri değil. İhtiyacınız olan tek şey Florida'da sıradan bir evdeki yatak odası. Eski bir bilgisayar, biraz abur cubur ve henüz lise çağına yeni girmiş 15 yaşındaki bir çocuğun merakı. Yıl 1999. İnternet bugünkü gibi hayatımızın her anını işgal etmiş bir dev değildi. Akıllı telefonlar yoktu, sosyal medya henüz icat edilmemişti. Herkes bilgisayarların 2000 yılına girildiğinde çöküp çökmeyeceğini tartışırken siber dünyanın arka sokaklarında derin kodlar arasında fırtına öncesi bir sessizlik hakimdi. İşte tam bu dönemde siber dünyada adı efsaneler arasına girecek bir kod adı belirdi. Comrade, yani yoldaş. Bu kod adının arkasındaki isim Jonathan James'ti. O, akranları dışarıda beyzbol oynarken ya da video oyunları başında vakit geçirirken Unix sistemlerinin mimarisini çözüyor, ağ protokollerini bir yapboz parçası gibi parçalarına ayırıyordu. Peki Jonathan James kimdi? Onu diğer çocuklardan ayıran özellik neydi? Babası bir bilgisayar programcısıydı. Yani Jonathan bir teknolojinin içine doğmuştu. Ancak onun yeteneği babasının öğretebileceklerinin çok ötesindeydi. 13 yaşında bilgisayarla tanışmış, 14 yaşında kendi kendine programlama dillerini öğrenmişti. Jonathan için bilgisayar bir oyun aracı değil, sınırları olmayan, keşfedilmeyi bekleyen devasa bir evrendi. Ve o evrende Jonathan'ın gözünü dikeceği ilk büyük kale, siber dünyanın en karanlık, en çok korunan noktası olacaktı. Pentagon. Jonathan'ın ilk hedefi sıradan bir internet sitesi ya da küçük bir şirket değildi. O doğrudan ABD Savunma Tehdit Azaltma Ajansı'nı yani DTRA'yı gözüne kestirmişti. DTRA'nın görevi neydi biliyor musunuz? Amerika'yı ve müttefiklerini nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan korumak, küresel kitle imha silahlarını izlemek. Yani burası ABD ordusunun en gizli, en kritik ve en tehlikeli operasyonlarının planlandığı siber merkezlerden biriydi. Jonathan, DTRA'nın Virginia'daki sunucularında işletim sistemi seviyesinde bir açık, yani bir arka kapı keşfetti. Bu açık, sunucunun kimlik doğrulama sistemindeki küçücük bir mantık hatasından ibaretti. Jonathan bu kapıdan içeri sızdıktan sonra sisteme kendi yazdığı ve adına koklayıcı denilen bir casus yazılım yerleştirdi. Koklayıcı yazılımı o askeri ağ üzerinde hareket eden her veri paketini anlık olarak izliyordu. DTRA çalışanları sabah işe gelip bilgisayarlarını açtıklarında kullanıcı adlarını ve askeri şifreleri yazıp girişe bastıklarında o şifreler sadece Pentagon'un sistemine gitmiyordu. Aynı zamanda Florida'da odasında yatağının üzerinde uzanmış 15 yaşındaki Jonathan'ın ekranına da düşüyordu. Jonathan bu yöntemle tam 3300 askeri personelin gizli e-postalarını, mesajlaşmalarını ve en önemlisi de kaynak kodlarını ele geçirdi. Üstelik bununla da kalmadı. Askeri personelin kendi arasındaki yazışmalarını kullanarak ağ üzerinde tam yetkili, yani administratör hakkı elde etti. Artık Pentagon'un nükleer tehdit izleme merkezinde 15 yaşındaki bir çocuk istediği gibi bilgisayarı kapatıp açabilir, istediği veriyi silebilir konumdaydı. Jonathan için Pentagon'u kontrol etmek bir süre sonra sıradanlaşmaya başladı. Sistemlerin bu kadar kolay teslim olması onun canını sıkmaya başladı. Sınırları daha da zorlamak istiyordu. Gözünü dünyadan ayırdı ve yukarıya, uzaya dikti. Yeni hedef NASA'ydı. Ekim 1999. Jonathan, NASA'nın Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nin ağlarına sızmayı başardı. Pentagon'da elde ettiği tecrübeyle NASA'nın siber güvenlik duvarlarını adeta tereyağından kıl çeker gibi geçti. Ancak bu sefer karşılaştığı veri sadece e-postalardan ibaret değildi. Jonathan, NASA'nın derinliklerinde dolaşırken çok özel,
milyarlarca dolar değerinde bir yazılım kaynak kodlarına rastladı. Bu yazılım o dönem yeni inşa edilen ve insanlığın uzaydaki en büyük gururu olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaşam destek ünitelerini kontrol eden kaynak kodlarıydı. Bakın, bu detayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Yaşam destek ünitesi demek, uzay istasyonunun içerisindeki oksijen seviyesini, sıcaklığı, nem dengesini, astronotların hayatta kalmasını sağlayan tüm mekanik ve dijital sistemi yöneten beyin demektir. Jonathan bu yazılımı kendi bilgisayarına indirdi. NASA Siber Güvenlik Departmanı durumu fark ettiğinde kurum içinde tam bir panik havası yaşandı. Sistemlerimiz ele geçirildi. Uzay istasyonunun kontrolü hackerların elinde olabilir korkusuyla tüm bilgisayar sistemlerini tamamen kapatma kararı aldı. Koskoca NASA sistemlerini temizlemek ve açıklarını kapatmak için tam 21 gün boyunca internetsiz kaldı. Felç oldu. Sadece bu 3 haftalık durdurmanın NASA'ya doğrudan maliyeti $41.000'dı. Ama asıl darbe Amerika'nın siber güvenlik konusundaki prestijine vurulmuştu. Aynı anda hem Pentagon'un hem de NASA'nın kalbine sızan bu gizemli siber korsan Amerikan hükümetinin bir numaralı hedefi haline gelmişti. FBI, Siber Suçlar Departmanı ve Askeri İstihbarat ortak bir operasyon başlattı. Tarihin en büyük dijital insan avlarından biri yürütülüyordu. Uzmanlar çalınan verilerin izini sürdüler. Hacker her ne kadar IP adreslerini gizlemeye, izlerini silmeye çalışsa da o dönemki teknolojiyle bile arkasında küçücük dijital kırıntılar bırakmıştı. İzler tek bir internet servis sağlayıcısına ve oradan da Florida'daki bir eve çıktı. 26 Ocak 2000 sabahı. Saat henüz sabahın körü. Jonathan'ın evi ağır silahlı FBI ajanları tarafından kuşatıldı. Ajanlar kapıyı kırarak içeri girdiklerinde karşılarında uluslararası bir siber terör örgütü lideri ya da yetişkin bir Rus hacker bekliyordu. Ama ne buldular? Yatağında pijamalarıyla uyuyan, odasının her yerinde bilgisayar parçaları, boş kola kutuları ve abur cubur paketleri olan 15 yaşında bir ergen. Jonathan gözlerini açtığında karşısında FBI ajanlarının silah namlularını gördü. O an siber dünyanın o korkusuz hacker'ı gitmiş, yerine ne olduğunu anlamaya çalışan korkmuş bir lise öğrencisi gelmişti. Jonathan tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde siber suçlardan dolayı federal düzeyde tutuklanan ve yargılanan ilk reşit olmayan çocuk olarak tarihe geçti. Yaşı küçük olduğu için yasalara göre ismi basına uzun süre verilmedi. Mahkeme basına kapalı yapıldı. Amerikan savcıları başlangıçta Jonathan'a ibretlik bir ceza vermek istediler. Eğer Jonathan yetişkin olsaydı en az 10 yıl ağır hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Mahkeme sonunda Jonathan'ın savunması çok basitti. Ama bir o kadar da siber güvenlik dünyasının gerçeğini yüzümüze çarpıyordu. Jonathan savcıya aynen şunları söyledi. Ben sistemlere zarar vermek istemedim. Sadece kodları inceledim ve ne kadar ileri gidebileceğimi görmek istedim. Pentagon'un ve NASA'nın siber güvenliği o kadar zayıftı ki bunu yapmak benim için bir bilgisayar oyunu oynamaktan farksızdı. Aslında çocuk haklıydı. O dönem askeri ağların güvenliği emekleme aşamasındaydı. Ve Jonathan gibi dehalar bu sistemlerin açıklarını kapatmak için birer acı reçete gibiydi. Jonathan reşit olmadığı için hapis cezası almadı. Ancak mahkeme ona siber dünyada ölümden beter bir ceza verdi. 6 ay boyunca ev hapsi, 21 yaşına kadar denetimli serbestlik ve en ağırı ticari veya eğlence amaçlı bilgisayar kullanması, internete girmesi kesinlikle yasaklandı. Düşünün, hayatı kodlardan, bilgisayardan ibaret olan bir dahiye bilgisayara dokunmayı yasakladılar. Bu bir ressamın ellerini kesmek ya da bir müzisyenin kulağını sağır etmekle aynı şeydi. Jonathan dijital dünyadan tamamen aforoz edilmişti. Jonathan cezasını çekti, büyüdü ve 20'li yaşlarına geldi. Bilgisayar yasağı bittikten sonra siber güvenlik sektöründe yasal olarak çalışmak, yeteneğini insanların faydasına kullanmak istiyordu. Ancak geçmişindeki o Pentagon'u hackleyen çocuk gölgesi peşini hiç bırakmadı. Devlet ve gizli servisler Jonathan'ı her zaman potansiyel bir gizli tehdit olarak görmeye devam ettiler. Ve takvimler 2007 yılını gösterdiğinde Jonathan'ın hayatını tamamen karartacak o büyük olay yaşandı. 2007 yılında Amerika'nın en büyük perakende ve mağaza zincirlerinden biri olan TJX Companies devasa bir siber saldırıya uğradı. Saldırıda tam 45 milyon müşterinin kredi kartı ve banka bilgileri çalındı. Bu o döneme kadar Amerikan tarihinin en büyük kimlik ve kredi kartı hırsızlığıydı. Geniş çaplı bir soruşturma başlatan gizli servis ve FBI bu operasyonun arkasında Albert Gonzalez adında ünlü bir siber suçlunun liderlik ettiği küresel bir hacker çetesi olduğunu buldu.
Ancak FBI bu çetenin içeriden bilgi sızdıran, sistemleri açan gizli bir akıl hocası olduğundan şüpheleniyordu. Hiçbir somut kanıt olmamasına, hiçbir iz bulunmamasına rağmen FBI'nin aklına gelen ilk isim yine o eski sabıkalı oldu. Jonathan James. FBI, Jonathan'ın evine tekrar baskın düzenledi. Bilgisayarlarına el konuldu. Saatlerce sorgulandı. Jonathan, ajanlara bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını, artık siber suçlarla işi olmadığını defalarca anlattı. Hatta gerçek suçlu Albert Gonzalez yakalandığında bile savcılık Jonathan'ın peşini bırakmadı. Onu çetenin gizli ortağı olarak mahkemeye çıkarmaya kararlıydılar. Jonathan, işlemediği bir suç yüzünden adaletin onu yeniden o karanlık hücrelere ve bilgisayarsız hayata mahkum edeceğini anladığı an psikolojik olarak tamamen çöktü. Sistem, onun dehasını topluma kazandırmak yerine onu bir günah keçisi olarak kullanmayı seçmişti. 18 Mayıs 2008. Jonathan henüz 24 yaşındayken Florida'daki evinin banyosunda hayatına son verdi. Arkasında adalet sistemine ve siber dünyaya bıraktığı çok acı, tokat gibi bir intihar mektubu vardı. Mektubunda aynen şunları yazmıştı. TJX olayıyla hiçbir ilgim yok. Ama dürüst olmak gerekirse adalet sistemine olan inancımı tamamen kaybettim. Belki de bu mektup insanlara medyanın ve devletin kontrol edemediği bir gücü nasıl yok ettiğini gösteren en net kanıt olur. Ben işlemediğim bir suçun cezasını çekmek için o hapishaneye geri dönmeyeceğim. Kumar oynamaktansa kendi şartlarımla ölmeyi tercih ederim. Jonathan James, namı diğer Comrade. O, siber dünyanın gördüğü en saf, en işlenmemiş ve en sıra dışı yeteneklerinden biriydi. 15 yaşında Pentagon'u ve NASA'yı dize getiren o deha, siber güvenlik sistemlerinin gelişmesinde büyük rol oynadı. Ama ne yazık ki sistem onun yeteneğini doğru yönlendirmek yerine onu korkulması ve yok edilmesi gereken bir düşman olarak gördü. Bugün Jonathan'ın hikayesi siber dünyanın en trajik hikayesidir. Dahilik ile suç, merak ile tehlike arasındaki o ince çizgi Jonathan için ölümcül bir tuzağa dönüştü. Peki sevgili dostlar, siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Devletler Jonathan gibi genç dehaları cezalandırmak yerine onları siber ordularına katıp eğitmeli miydi? Yoksa Jonathan sınırları çok fazla zorladığı için kaçınılmaz sonu kendisi mi hazırladı? Teorilerinizi ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda benimle paylaşın. Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.